Merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün KFC'nin tavuğundan yapacağız. Evi KFC'ye çevireceğiz. Şimdi ilk başta malzemelerimiz yarım su bardağı sütümüzü kabımıza döküyoruz. Daha sonra bir adet yumurtamızı da döküp sütle birlikte yumurtayı ilk başta açıyoruz. Evet, sütümü ve yumurtamı birlikte açtım. Şimdi bir baharat karışımı kullanacağım. Kullandığım baharat karışımı Knorr'un tavuk çeşnisi. İçerisinde 13 tane farklı baharat var ve gerçekten tavuğa çok yakışıyor. Siz isterseniz normal kimyon, karabiber, kekik vesaire kullanarak baharat hazırlayabilirsiniz. Şimdi baharatımı da içerisine koydum, karıştırıyorum. Ve daha sonra unumuzu ekleyeceğiz ama unumuzu azar azar kıvamını ayarlayarak dökeceğiz. Şimdi birazcık döküyorum ve karıştırıyorum. Yine aynı şekilde unumu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Siz un miktarını yaptığınız tavuk ve karışım miktarına göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha az veya daha çok, dediğim gibi hafif yoğun olacak bir kıvamda unumuzu azar azar ekliyoruz. Evet, son unumu da ekliyorum. Bir su bardağının yarısının birazcık daha azı kadar un kullandım. Ve şimdi bunu da karıştırıyorum. Tavuğumun marinesi hazır. Son olarak tuzunu atacağım ama tuzunu bir çay kaşığı kadar çok azıcık atacağım. Çünkü zaten kullandığım baharat tuzlu olduğu için çok fazla tuza ihtiyaç duymayacağım. Siz kendiniz tuz miktarını ayarlarsınız. Tuzumu da karıştırıyorum ve şimdi hazırladığım marinemi yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu hazırladığımız marineyi tavuğumuzu cipslerimize batırırken kullanacağız. Cipsleri de şimdi hemen hazırlamaya geçelim. Cipslerimizi herhangi bir baharatlı cips kullanabilirsiniz. Ben şimdi normalde bunu rondodan geçireceğim ama eğer rondoda yapmak istemezseniz normal bir poşetin içerisinde kırarak hazır hale getirebilirsiniz. Evet, cipslerimin tamamını rondoda geçirdim. Böyle küçücük parçalar haline getirdim. Şimdi tavuklarımızı hazırladığımız marinenin içerisine koyuyorum. Tavuklarımız marinede güzelce sosu emecek ve daha lezzetli bir hale gelecek. Şimdi tavuğumu güzelce sosuma karıştırıyorum ve tavuklarıma harmanlıyorum. Evet, şimdi tavuklarımı güzelce marineledim. Yarım saat buzdolabında bekletmeye bırakıyorum. Yarım saat marineleyip beklettiğim tavuklarımı şimdi hazırladığım cipslere batıracağım.
Şimdi tavuklarımı tek tek bu şekilde cipslere batırıyorum ve bu şekilde hepsini güzelce üzerini kapatıyorum. Ben kendim tavuk yemeklerini çok seviyorum. Kanalımızda da bu KFC tavuk tarifini mutlaka vermek istedim. Eğer tavukları tek tek bu şekilde uğraşmak istemezseniz herhangi bir düz tepsiye tavukları dizip üzerine cips kıtırlarını güzelce serperek ama tamamını kapatacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu çıtır çıtır tavuğu eğer evde hiç denemediyseniz mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında patatesiyle muhteşem ikili oluyorlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu çıtır çıtır tavuğa özellikle çocuklarınız bayılacaktır. Dışarıdan KFC yemek istemiyorsanız kendiniz evde bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu tarifi cipsle yapmak istemezseniz normal mısır gevreği ile de yapabilirsiniz. Ben cipsle yapmayı tercih ettim çünkü baharatlı olduğu için daha güzel bir lezzet veriyor ve daha çıtırlık veriyor. Normalde isterseniz gevrek ile de yapabilirsiniz. Tabii ki kullandığınız mısır gevreği de şekersiz olmasına dikkat edin. Şimdi tavuklarımızı kızartmaya geçiyoruz. Herhangi bir kızartma tenceresine sıvı yağ dökün ve kızardığı zaman tavuklarımızı pişirmeye başlıyoruz. Evet, tavuklarımın hepsini güzelce kızartıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar tavuklarımı kızartmaya bırakıyorum. Tavukları böyle ara sıra karıştırıyorum. Evet, pişen tavuklarımı şimdi kenara alıyorum. Ve şimdi KFC çıtır tavuklarımızın sunumuna geçiyoruz. KFC çıtır tavuklar gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tadına bakmaya geçiyorum. İçi de gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş ve tadı da muhteşem olmuş. Özellikle cipsle birlikte baharat birleşince çok güzel olmuş. Mutlaka tarifi deneyin. Gördüğünüz gibi asla kalori dinlemiyorum. Soslara batıra batıra güzelce yiyorum.
Eğer bizden istediğiniz tarifler varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza aşağıdaki abone ol tuşundan abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Nefis Anne Kafe kanalımıza abone olmayı ve Instagram'da da bizi Nefis Anne Kafe olarak takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.